Buse'nin sepetinden herkese merhaba. Yazın trendi olan file bonelerden yapıyoruz. Bizim farkımız alın çevresindeki bu minik dokunuş. Yapımı çok kolay ve eğlenceli. Bir saatte yapabileceğiniz harika bir model. Sadece zincirlerden oluşan ve trabzanlardan oluşan bir parça hazırlamış olduk. Buradaki modelim yetişkinler için geçerli. Çocuk için yapmak isterseniz sayılarını biraz kendinizce küçültüp daha az zincir çekerek çocuklarınıza da uyarlayabilirsiniz. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Tepeden alın kısmına gelecek olan bölümde 19 santim, tam baş çevresi olacak şekilde de 24 santimi hazırlamış olduk. Dilediğiniz tüm ipleri kullanabilirsiniz. Video içerisinde nasıl bir dokuda ip kullandığımı, tığ kullandığımı sizlere detaylı olarak anlattım. Eğer hazırsanız, iştahınız da kabardıysa haydi hemen yapımına geçelim. Fakat geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bu videoyu izlediğinizde yorumlara küçük bir emoji bırakırsanız ayrıca mutlu olurum. Bitince benimle de Instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz. Emeğimizi herkese gösterelim diyorum. Şimdi hazırsanız haydi hemen başlayalım. Lacivert renkte pullu ip kullanacağım. Dilediğiniz tüm ipleri kullanabilirsiniz. Aynısını bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Ben burada pullu bir ip kullandım. Pullu bir ip de kullanabilirsiniz. Bakın koton dokusu olduğu için dokusu bu şekilde gözüküyor. Benim hoşuma gitti bu ip. Bundan daha önce hiç bilmediğim bir yerden toplu 5 adet kadar böyle bir seri almıştım. O yüzden bugün bu ipimi kullanacağım. Aynı zamanda da tığımızın şurasını baz alıyoruz. 4 milim tığ kullanıyorum. Eğer eliniz sıksa bir tık tığımızı büyük tutmaya gayret edelim. Çünkü bu modelde iri başlı bir tığ ve koton ip kullanmış olacağız. Sihirli halka yaparak ilk önce başlıyorum. Etrafında parmağımın bir tur ipimi çevirdim. Şu şekilde ipimi geçiriyorum. Ve buraya bir tane sıkılamak için zincirimi çektim. Üçlü trabzanlar yapacağız. Oldukça elimizi gevşek tutalım. 3 adet zincirimi tamamladım. Üzerine ipimi alıyorum. 16 adet üçlü trabzan yapacağız. 3 adet çektiğim zincirimi bir tane trabzan kabul ettim. 3 tane trabzanım oldu. 16 tane üçlü trabzanımızı yapalım ve gelelim. 16 adet üçlü trabzanlarımızı bu şekilde hazırladık. Buradaki ipimizi şimdi artık rahatlıkla çekip aradaki boşluğu kapatabiliriz. Mümkün olduğunca fazla kapatmaya dikkat edelim. Daha sonrasında da en son işlem bittiğinde örgümüzün içerisine bu ipimizi yedireceğiz. Ben şimdilik buraya sabitlemek için şöyle bir tur sık iğne yaparak buraya sabitledim. Örgümü üzerine aldım. Hemen buradaki ipimi de alıyorum. Burayı daha sonra öreceğim. 16 adet trabzanımızı yaptık. 3 adet zincirle çıktığımız, bakın hemen şu ilk zincirimizin olduğu yer var. Buranın içerisinden ilmeğimi kaydırarak kapatıyorum. 4 adet zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Bu boşluk içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen trabzan tepesine bir tane üçlü trabzan. Bir zincir. Sırada gelen trabzan tepesine bir tane üçlü trabzan. Bu şekilde bütün sırayı, ilk sıramız olduğu için bir zincir, bir tane üçlü trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerledik. Örgümüz bu şekilde gözüküyor. Bir zincir, üçlü trabzan yaparak 15 tane direğimizi yaptık. Şimdi 16'yı yapıyorum ve sıramızı kapatacağız. Bir zincir çektim. Buradaki bakın hemen 3. zincirimin şöyle içerisinden ilmeğimi kaydırdım. 4 adet zincirimi çektim. Bir üst sıraya çıkmıştım. Bir tane daha çekiyorum. 5 zincirimiz oldu. Üzerine ipimi aldım. Direkt trabzanımın bakın tam şu
hemen ikisine değil de tam trabzanımın ortasına batırıyorum. Bu şekilde gözükecek. Daha dik bir form elde etmiş olacağız. 2 zincir, üzerine ipimi aldım. Tam trabzanımın ortasına batırıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrardan üçlü trabzan, 2 zincir. Tekrar tam trabzanımın ortasına batırıyorum. Üçlü trabzan. Bu sırada 1'de 2 oldu. Her sırada bir zincir arttırarak istediğimiz ölçüye gelene kadar arttırma yapıyoruz. Tekrardan gösteriyorum. Şuradaki trabzanımın, bakın umarım net gözüküyordur. Buradaki trabzanımın tam ortasından geçirerek buraya üçlü bir trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı işlemi devam ettim. Direklerimiz bu şekilde 16 tane olacak. Başlama formumuz 16 idi. Daha sonrasında da uç kenar detayını sizlere göstereceğim. Tekrardan geldik. Buradaki kafesimize bakın bağlama işlemi yapacağız. 2 zincir çektim. Buradaki zincirimin içerisinden geçirerek ilmeğimi kaydırdım. 3 zincirle yukarıya çıkıyorsak eğer aradaki zinciri de üzerine ekleyerek ilk sıramızı yapacağız. Yani burada 5 çekmiştik. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum ve bunu her sıra kaçlı zincir yapacaksam üzerine koymuş olacağım. 6 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi aldım. 3 tanesi hemen gösteriyorum. 3 tanesi bu kısım, 3 tanesi de trabzan kısmımız. Yani 3 zincirimiz sabit. Buradaki zincirimiz de arttırma zincirimiz olarak devam edecek. 3. sırada olduğumuz için 3 tane zincirimi çektim. Tekrar trabzanımın tam ortasından girerek üçlü trabzanımı yaptım. Mantığı bu şekilde ilerliyor. Her sıra kaç adet zincir çekiyorsak sıra başına onu ekleyerek devam edeceğiz. Bakın şöyle elimle düzelttiğimde de zaten petek bir dokuyu elde ettiğimizi görmüş olacaksınız. Şimdi bu şekilde 7. arttırmaya gelene kadar arada 7 zincir olana kadar örmeye devam ediyorum. Arttırmalarımızı yaptıkça bakın kafes aralarımız bu şekilde ilerleme gösterdi ve arttı. Bu kısma takılmayalım. Burası başımıza oturduğu zaman zaten burası da düzelmiş oluyor. Şu anda elimde bu şekilde gözüküyor. 7 zincir bir üçlü trabzana gelmiş bulunmaktayım. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Örgümü bu şekilde tuttuğumuzda buradan itibaren baş çevremizi baz almış olacağız. Şimdi bunu başınıza taktığınızda 6 zincir bir trabzan olunca da başınıza olabilir. Bu sırada birazcık kendinize de ölçüm yapabilirsiniz. Ama ben 7 tane zincir bir tane üçlü trabzan olarak arttırmaya geldim. Tekrardan sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sıradan sonra hiç arttırma yapmadan örgümüze devam etmiş olacağız. Hemen hızlıca modeli tekrardan gözden geçirecek olursak 16 adet trabzanımızı yaptık ve 7 tane arada zincir olana kadar 7 sıra boyunca devam ettik. 3 sırada düz olarak hiç arttırma yapmadan örmüş olduk. Aslında modeli 12 sıra boyunca daha ilerletebilirsiniz fakat bizim kenar uç detayımız var. Bu uç detayı alın çevremize de geleceği için model otomatik olarak uzamış oluyor. Hemen şimdi artık kenar çevremizi de hızlıca göstermek istiyorum. Bakın sıra başıma geldim. 3. zincirimi burada kaydırmıştım ve sıramı kapattım. Buradan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Buraya bir tane tam ortaya üçlü trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi aldım. Bakın bu şekilde bir V hazırlamış oldum. Bunun adına kaya diyorlar. Dantel oyası yapan birçok arkadaşımız bu modeli aslında bilir. Bu eskilerin bir örneği. Ben bunu buraya uyarlamış oldum. Üzerine ipimi alıyorum. Bu boşluk içerisine ikili trabzanlardan toplamda 4 tane yapıyorum. 4 adet ikili trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden buradaki trabzanımın içerisinden ilmeğimi kaydırdım.
Bakın böyle bir model yapmış oldum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde, umarım net gözüküyordur. Üzerine ipimi aldım. Buradaki boşluk içerisine bir tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir. Bunu da trabzandan sayıyorum. Tekrardan içerisine ikili trabzan yapacağım. Toplam 4 tane olmuş olacak. 4 tane bakın trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden sıradaki trabzan tepesine ilmeğimi kaydırdım. 2 zincir, üzerine ipimi aldım. Bakın sıradaki boşluk içerisine geldim. Buraya bir tane üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar üzerine ipimi aldım. İlaveten 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Ve trabzan tam tepesine ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde alın çevremize gelecek oya yapmış olduk. Dantel oyasını günümüze taşımış olduk bu şekilde. Sıra sonuna kadar dönüyoruz ve modelimiz bu aşamadan sonra artık bitmiş olacak. Tam bu bitim noktasında sizlere göstereceğim. Örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptık. Sonuncu artık oyasında kaldım. Son defa göstermek istiyorum. 2 zincir ile yukarıya çıktım. Üçlü trabzanımın içerisine 4 tane olacak şekilde ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde gözüküyor. Son bitirmek için de buradaki trabzanımdan ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi hızlıca burada saklıyorum. Daha sonrasında örgümün içerisine yedirmiş olacağım. Bakın modelimiz bu şekilde gözüküyor. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta aşağı yorumlara bir tatlı yorum izlediğiniz için bırakırsanız ayrıca mutlu olurum. Bu modeli yaptığınızda benimle paylaşmayı da unutmayın. Teşekkürler.